Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alev'le Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için dışı çıtır çıtır ve pul pul dökülen nefis bir katmer poğaça tarifi hazırladım. Sadece 4 adet bezeden yaptığımız bu tarif hem çok kolay hem de çok lezzetli. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ılık su ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Yumurta akını da ekledikten sonra tekrar güzelce karıştırıyorum. En son unu ve tuzu ekleyerek güzel bir hamur hazırlayacağım. Yeteri kadar karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra son olarak 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli tüm malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra hamur toparlanıncaya kadar karıştırıyorum. Daha sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Hazırladığımız hamurun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. O yüzden lütfen ununuzu azar azar ekleyin. Hamurun kolay açılması ve poğaçalarımızın çıtır çıtır olması için kıvamı oldukça önemli. Birazdan sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Güzelce karıştırarak hamuru toparladım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca tezgahta yoğuracağım. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru tezgaha aldıktan sonra kenarlardan içeri doğru katlayarak yoğuruyorum. Bu arada tezgaha serptiğim unla birlikte toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Onu da hemen belirtmek istiyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Oldukça yumuşak ve neredeyse elime yapışıyor. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça yumuşak ve gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Üzerine biraz un serptikten sonra yuvarlıyorum ve 4 eşit parçaya kesiyorum. Hamurlarımız oldukça büyük. Bu kadar büyük hamur açamam derseniz bezelerinizi daha küçük de alabilirsiniz. Hamurların tamamını kestikten sonra yuvarlayarak hazırlıyorum. Hamurların tamamını yuvarlayarak hazırladıktan sonra tepsiye bolca un serpiyorum ve bu hamurları tepsiye alıyorum. En son bezelerin üzerine de bir miktar un serptikten sonra temiz bir poşete koyarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hamurumuz mayalanacak ve yumuşacık olacak. O zaman da açması oldukça kolay olacak. Yarım saatin sonunda hamurlarım güzelce dinlendi. Hemen bir tanesini tezgaha alıyorum. Kalanları yine poşette kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın.
Bezelerimi açmak için un ve nişasta karışımı kullanıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra üzerine koyuyorum ve ilk olarak hamuru elimle biraz açıyorum. Hamurları nişasta ile açtığımız için poğaçalarımız çıtır çıtır olacak. Bezenin altına üstüne bolca un ve nişasta karışımını koyduktan sonra oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurun oldukça ince olması çok önemli. Çünkü ne kadar ince açarsanız poğaçalarınız o kadar tel tel ayrılacak. Biraz önce de belirttiğim gibi bu kadar büyük hamur açamam derseniz beze miktarını arttırabilirsiniz. Hamuru oklavayla açarken ortasından ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacaktır. Zaten hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki gördüğünüz gibi kendiliğinden açılıyor ve sizleri yormuyor. İlk açtığım hamuru şimdi kenara alıyorum. Diğer kalan 3 adet bezemi de aynı şekilde olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Hamurların tamamını açarak hazırladıktan sonra üzerine tereyağı sürerek üst üste koyacağım. Dördüncü açtığım hamuru tezgahıma serdim. Üzerine sürmek için 200 gram tereyağı kullanıyorum. Tereyağını erittikten sonra soğuttum. Sıcak sıcak kullanmayın. Aksi halde hamurlaşma olacaktır. Kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin. Her yerini güzelce tereyağı ile yağlıyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için tereyağını çekecektir. O yüzden lütfen elinizi korkak alıştırmayın ve bol bol sürün. İkinci açtığım hamuru da üzerine koyduktan sonra aynı şekilde yağlama işlemine devam ediyorum. Hamurların arasına tereyağı sürerek üst üste koymaya devam ediyorum. Tarifimin bütün detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Dördüncü açtığım hamuru da üzerine kapatıp kenarlarını eşitledikten sonra tereyağı ile yağlamaya devam ediyorum. Daha sonra zarf şeklinde katlayarak yağlama işlemine devam edeceğim. Ve de hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğa kaldırarak yarım saat boyunca dinlendireceğim. Yarım saatin sonunda buzluktan çıkartarak açacağım ve keserek hemen poğaçalarımı fırına koyacağım. Açtığım hamurları aralarına tereyağı sürerek üst üste koyduktan sonra zarf şeklinde katlıyorum ve her katladığım hamurun üzerine yine aynı şekilde yağlama işlemine devam ediyorum. Hamurun kenar kısmını üzerine kapatarak yağladıktan sonra karşısındaki hamuru da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde yağlamaya devam ediyorum. Hamurun her yerini güzelce yağlayarak katlama işlemini tamamladım. Şimdi tepsiyi biraz unladıktan sonra hamuru tepsiye koyuyorum. Ve de hazırladığım tepsiyi temiz bir poşete koyarak buzluğa kaldırıyorum ve yarım saat boyunca dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda içerisindeki tereyağı güzelce donmuş olacak ve hamuru açmak kolay olacak. Buzlukta yarım saat boyunca dinlendirdiğim hamurumu artık çıkarttım. Şimdi tezgaha biraz un serperek hamuru tezgaha alıyorum.
Unu masaya geniş çaplı serpiyorum çünkü hamurumuzu tekrar açarak incelteceğiz. Açma esnasında patlama olmaması için hamuru ilk olarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra merdane ile açarak inceltme işlemine devam ediyorum. Hamuru yaklaşık 60 santim ölçüsüne gelinceye kadar açma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar açtıktan sonra rulet yardımıyla kesiyorum. Hamuru ilk olarak yatay şekilde kestikten sonra dikey şekilde kesmeye devam ediyorum. Kesme işlemini tamamladıktan sonra hazırladığım kareleri bu şekilde tezgaha aldıktan sonra kenarlarını biraz inceltiyorum. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarını ortada birleştirdikten sonra kenarlarındaki açık kısımları da elimle sıkıca kapatıyorum. İyice kapattıktan sonra hamuru ters çeviriyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Verdiğim ölçüden 2 tepsi poğaça elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça da bereketli bir tarif. Bu arada diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ve fanlı ayara açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Poğaçalarımın tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Gördüğünüz gibi 2 tepsi poğaça elde ettim. Kenara ayırdığım 2 adet yumurta sarısının içerisine yarım çay kaşığı toz şeker ekleyerek güzelce çırpıyorum ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Tamamının üzerine yumurta sarısı sürerek hazırladıktan sonra çatalla çizik atıyorum. Poğaçalarım fırına girmek için hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlı ayara koyarak pişiriyorum. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi de aynı şekilde fırına koyuyorum. 30 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra biraz bekletiyoruz ve ilk sıcaklığının gitmesini sağlıyoruz. İlk sıcaklığı gittikten sonra poğaçalarımızı sıcak sıcak servis ediyoruz. Puf puf kabaran çıtır çıtır poğaçalarım artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlere ne kadar çıtır olduğunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi poğaçalarımız pul pul dökülüyor. İnşallah tarifimi sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Poğaçamızın içerisinde en ufak bir hamurlaşma dahi yok. Gördüğünüz gibi tel tel ayrılıyor. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı
ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.